Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Özellikle beni böyle ilk defa izleyen ya da yeni izleyen arkadaşlarım varsa genelde kanalımda örnek tarifleri yapıyorum ve her attığım videoda mutlaka kanalımda olmayan farklı bir örnek çalışması yapıyorum ki sizleri sıkmamak adına. Bu akşamki uygulayacağımız örnek de yine kolay bir şiş örgüsü olacak. İstediğiniz her iple çalışabileceğiniz, özellikle çocuk örgülerinde ya da dilerseniz yine kendinize yapacağınız bir modelde de çalışabilirsiniz. Ajurlu bir model olduğu için genelde bayan örgülerine daha çok yakışacağını düşünüyorum. Örneğimin bir tane deseni toplam 6 adet ilmekten oluşuyor. Altının katlarında sayımızı attıktan sonra örneği tamamlamak için 2 tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra da 2 adet kenar ilmeği ekliyoruz ve bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Burada modelimiz ters taraftan kuruluyor. O yüzden istediğiniz bir lastik çalışmasını yaptıktan sonra örneğimin birinci sırasını ters yüzünden kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelim 6 ilmekten oluşuyordu. Kalan 4 tanesini de ters olarak çalışıyorum. 2 düz 4 ilmek ters olarak örneğimizin ters kısmında lastikten sonra yapacağınız ters tarafındaki ilk sırasını kuruyoruz. Yine 2 ilmek düz örüyorum ve yanına 4 ilmek ters örüyorum. Tekrar 2 ilmek düz ve 4 ilmek ters. Üçüncü desenimi de tamamladıktan sonra modeli eşitlemek adına sonuna da 2 adet düz ilmek örüyoruz ve daha sonra da kenar ilmeğimizi örüp sıramızı bu şekilde oluşturuyoruz. Örneğin ön yüzüne ikinci sıramıza geliyoruz. Artık ilmeklerimiz düz ve ters olacak şekilde görülüyor. 2 tane ters ilmeğim var. 2 tersimi ördükten sonra sırada görülen 4 tane düz ilmeğim var arkadaşlar. Bunları eşit olarak sağ ve sol tarafa doğru keseceğiz. İlk 2 tanesini alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Ortaya dolayarak bir ilmek arttırıyorum ve son 2 tanesinin de yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Sizinkiler hangi yöne bakıyorsa, yani sola bakıyorsa yön değiştirmenize gerek yok. Yine 2 tane ters ilmek ördükten sonra önce 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Ortaya dolayarak bir tane ilmek artırıyorum. 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Arada yine 2 ilmek ters örüp yeniden son kez 3. örneği yapıyorum. İlk 2 ilmeğimi alttan battım, sağ tarafa doğru kestim. Ortaya ilmek arttırdım ve son 2 ilmeğimin de yönlerini çevirip bunları da sola doğru kesiyorum ve devamında kalan son 2 tersimi ve kenar ilmeğimi örerek ikinci sıramı ön yüzden tamamlıyorum. Tersine gelen 3. sıramıza döndüğümüzde bir kez daha çalışalım. Çünkü burada bir işlem yapmıyoruz. İlmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. 2 ilmeğim düz. Kalan modelimde 3 adet ilmeğim var artırmayla. Bunları da ters olarak çalışıyorum. Tekrar 2 düz ve 3 ilmek ters. 2 ilmek düz ve 3 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de örüp bu şekilde 3. sıramı oluşturuyorum. 4. sıra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek tersimi örüyorum. Modele geldiğimde 3 ilmeğim var. Şimdi burada artırmalara devam edeceğiz. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek artırdım. Ortadaki ajur artırması olan ilmeğimi ördüm. İkinci artırmamı yaptım ve en sondaki ilmeğimi de düz örüp burada toplam 5 ilmeğe çıkartmış olduk ilmek sayımızı. Arada 2 tersimi örüyorum ve yeniden birinciyi ördüm, arttırdım, ikincisini örüp arttırdım ve en son üçüncüsünü de düz örüp tamamlıyorum. Burada yine bakın şu şekilde bir görüntümüz oluyor.
Yeniden aradaki 2 ters ördükten sonra son kez yapacağız. Evet, bu şekilde değil. Artırmaları unutmadan 1 ördüm, arttırdım, 2 örüp arttırdım ve üçüncüsünü ördükten sonra sıramızı tamamladık. Şimdi bu bizim 4. sıramızı tamamladıktan sonra 5. sıra tersimiz oluyor. Burada neyimiz var? Döndüğümüzde 2 tane düzümüz, o modelde de 5 adet tersimiz var. Bu şekilde örüp ön yüzdeki örneğimin son sırasına geleceğim. Şimdi bu bizim en dikkat edilmesi gereken sıramız. Aslında çok basit ama küçük bir ilmek cambazlığı var diyeceğim. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi 5 tane düz ilmeğimiz var gördüğünüz üzere. Bunu birincisini düz olarak örüyorum. Şimdi burada 3 tane ilmeğimizden biri fazla, onu keseceğiz. Bu ortadaki ilmeğimiz başa, en baştakinin de ortaya gelmesi gerekiyor. Şu şekilde bir yöntemi var, bakın. Ortadan batarak 2 ilmeği örür gibi ikisinin içinden ilmek alıyorum. Fakat ikisinin içinden çıkmıyorum. Sadece birinci ilmeğin içinden şuradan aradan şişimi çıkartıyorum. Ve bunları bu şekilde çıkarttıktan sonra boşluğa bıraktığımda birinci ilmeği örmüş olup ortadaki ilmeği de başa almış oluyoruz. Bakın çok güzel bir pratik ilmek alma yöntemi. Daha sonra sonuncu buradaki ilmeği de ördükten sonra bu örmeden aldığımız başa gelen ilmeği bunların üzerinden boşluğa bırakıyoruz ve bu şekilde bir görüntü oluşturuyoruz. Burada 1, burada kalan 2 ve en sondakiyle birlikte yine 4 adet düz ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Yani başlangıçtaki 6 ilmeğimizi yeniden oluşturmuş oluyoruz. Arada 2 ilmek ters ve tekrar bir kez daha yapalım. Birincisini hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyoruz. Ortadaki 3 artırma ilmeği var. Şimdi bunun ilk ikisini sağ kesim yapar gibi birlikte şişimi alıyorum. İlmeği aldıktan sonra 2 ilmeğin içinden değil de birinci ilmeğin içinden ikincisinin de arasından şişimi bu şekilde çıkartıyorum. Bakın buradayken sol şişten de ilmekleri çıkarttığımda bu ilmeğin başa, buradaki ilmeğim de örülmüş oluyor. Daha sonra bunu da örüyoruz ve örmediğimiz bu ilmeği de onların üzerinden boşluğa bırakıyoruz. Devamında yine bir düzü örüp bir kez daha tekrarlamış oluyoruz. Peki bana bu zor geldi diyorsanız size diğer kolay yöntemi de gösterelim. Bizim bildiğimiz klasik olanı. Yine bunu düz olarak örüyorum. Şimdi ortadaki ilmeğim örülmeden başa gelmesi gerekiyor. O yüzden sağ şişimi ona yerleştirip öndekiyle bunu yer değiştireceğim. Yavaşça çıkartıyorum. Bunu arkadan sol şişe, bu ortadakini de önden sağ şişime buraya bırakıyorum. Burada kalıyor. Onu örmüyoruz zaten. Daha sonra bu 2 ilmeği örüyorum. Bu 2 ilmeği ördükten sonra da örmediğim baştaki ilmeği bunun üzerine atıyorum. Ve yine aynı işlemi yapmış oluyoruz. Az önceki gösterdiğim teknikten harici. Bu da bizim bildiğimiz daha klasiği. Bu şekilde örneğimin ön yüzdeki son sırasını tamamlayıp modelimizi burada bitiriyoruz. Buradan sonra tersine yani birinci sıramıza geri döndüğümüzde yeniden aynı işlemi yapacağız. 2 düz 4 ilmek ters olacak ve ikinci sırada yeniden dörtlü kalan düz ilmeklerimizi önce sağ sonra sola olacak şekilde videonun en başına alıp yeniden tekrar edebilirsiniz. Ben açıkçası ilk 2'deki yaptığım yöntem bana daha kolay geldi. Ama size hangi yöntem daha kolay geliyordur bilmiyorum. Eğer ilk gösterdiğim gibi ise 1 numara, en son gösterdiğimse 2 numara daha kolayıma geldi diye yorumlarda bunu bana belirtmenizi istiyorum. Sonuç olarak ortaya böyle bir güzellik çıkıyor. Basit bir model ve her tür çocuk örgüsünde çalışabilirsiniz. Mevsimlik bluzlarda uygulayabilirsiniz. Daha ince yünlerle angora iplerle çeyizlik bir yelek çalışabilirsiniz. Yine araya bir su taşı ya da farklı bir örnek koyarak inanılmaz bir güzellik ortaya çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunun bir tık farklı versiyonunu çeyizlik yeleklerde uygulayan arkadaşlarım var. O da çok güzel oluyor. Bu da onlara alternatif kolay bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.